Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok kolay bir model hanımlar. Ayağı saran bir model. Patiğimizin hiçbir yerinde gördüğünüz üzere dikişimiz yok. Tabanımız, topuğumuz, model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Bilekten başlayacağız hanımlar krem ipimiz ile. Krem ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. Bu kadar 55 ilmek atacağız. Bu şekilde toplamda 55 ilmeğimizi atıyoruz. 3 oldu. 4, 5, 6, 55 ilmek tamamlayalım gelelim. Evet 55 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu kenarımıza hemen bir düğüm atacağım. Patiğimizin boğaz kısmında bir düz bir ters lastik uygulaması yapıyoruz. Hemen lastiğe başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar bir ilmek düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk sırada arka yüzde bir sıra lastiğimizi yaptık. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir tersim var. Ters örüyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde lastik uygulamamızın ikinci sırasını ön yüzde yapacağız. Ardından arka yüzde yine lastiğe devam edeceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yapacağız 4 sıra. Arkada yapacağız 5. Ön yüzde yapacağız 6 ve tekrar arkada yapacağız 7. Toplamda hanımlar bu bilek bölümüne 7 sıra lastik öreceğiz. Şu bölümde 7 sıra lastiğimiz var. Dileyen 9 sırada yapabilir, 11 sırada yapabilir. Artık kaç sıra yapmak isterseniz ben 7 sıra yaptım. Şimdi bilek bölümündeki bu lastiğimizi tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte modele geçeceğiz. Evet hanımlar toplamda 7 sıra lastiğimi bir düz bir ters ördüm geldim. Şimdi şu modelimize geçeceğiz. Orta bölümden artırmalarımızı da yapacağız. Yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Modele yeşil ile başlıyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Normal düz örgü. Buralarda haroşa örgü yapacağız hanımlar zaten. Hemen ilk 2 ilmeği ördükten sonra yeşil ipimin ucunu şöyle kendine düğümlüyorum. Bakın 2 tane ördüm. Şu 3. yeşilim. 3 yeşili ördüm. Krem bekleyecek burada. Bir ilmek krem örmeden alıyoruz. 3 ilmek yeşil örüyorum. Bir ilmek kremi örmeden alıyorum. 3 tane yeşilimi ördüm. Bir kremi örmeden aldım. 3 tane yeşilimi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. 3 tane yeşilimi ördüm. Bir krem örmeden aldım. Şişimizde 55 ilmek vardı hanımlar. 27 ilmek bu şekilde öreceğiz. 27 ilmek sağ tarafta, 27 solda, 54 ilmek oluyor. Ortadaki bir ilmeğin yanından artırmalar yapacağız. Bakalım kaç ilmek oldu burada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir krem örmeden aldım. 24 oldu. 3 ilmek yeşil örüyorum. 27. Buraya 27 ilmek örmüş olduk. Şimdi şu öndeki sıradaki ilmek orta ilmek oluyor hanımlar. Buraya şöyle ipimi şişime dolayarak bir tane artırma yaptım. Ardından buraya işaretleyici takacağım hanımlar. Ortadaki bir ilmeğin yeri belli olsun diye. Artırmamı yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum.
Bir ilmeğin yanına bir tane daha işaretleyici takıyorum. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Artırma hep ortadaki şu bir ilmeğin sağına ve soluna yapılacak. Artırdıktan sonra burada da modelimi yapacağım. Artırdım. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Bir krem örmeden aldım. 3 tane yeşilimi ördüm. Bir krem örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Üç yeşil, bir kremi aldım. Tekrar 3 yeşil, bir kremimi aldım ve son 3 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Ön yüzde modeli tamamladık. Artırmayı yaptık. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Şu anda ilmek sayımız 57 oldu. Arka yüzde hanımlar ilmeklerin tamamı haroşa örülüyor. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ön yüzde örmeden aldığımız kremleri yine örmeyeceğiz. İpim kendimden tarafta, kremi örmeden alıyorum. 3 yeşilimi örüyorum. İp benden tarafta, kremimi örmeden aldım. 3 yeşili örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yeşil ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Düz örüyoruz yani. Krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Şöyle yine yeşillerimi örüyorum. Bakın ön yüzde artırdığımız yeşil ilmeğimizi şu şekilde örmeyeceğim hanımlar. Delik görüntü oluşsun istemiyorum. İlmeğin yönünü bakın şöyle çevirerek, bakın şöyle çevirdim. Çevirerek örüyorum ki delik görüntü oluşmasın diye. İşaretleyiciyi çektim. Ortadaki bir düz ilmeği örüyorum. Tekrar işaretleyiciyi aldım. İlmeği bakın şöyle yönünü çevirerek örüyorum. Artırma yaptığım ilmeği. Böylece bakın şuralarda artırmanın yanında delik görüntümüz oluşmuyor. Sıra sonuna kadar yine ilmekleri gördüğüm gibi aynı şekilde örüyorum. Yeşil ilmeklerimi düz örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Model bitene kadar bu böyle devam ediyor. Kremimi örmeden aldım. Bu iki ilmeği örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için yeşili kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. 2 sıra yeşil ipimizi kullandık. 2 sıra krem ipimizi kullanacağız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi renk geçişi olduğu için krem ile örerek şöyle başlıyorum hanımlar. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Hemen yanındaki bir ilmeğimi de yine krem ile örüyorum. Model kurulumu şöyle devam edecek. Burada hanımlar 3 tane yeşil vardı. İlk ikisini ördük. Bu 3. yeşili örmeden alıyoruz. Bakın bir yeşil örmeden aldım. Bu ilk yarıda şu ortaya gelene kadar hanımlar burada 3'er tane yeşil ilmeğimiz var. 3. yeşili örmeden alıyoruz. Bakın burada bir yeşili örmeden aldım. Devamında 3 tane krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. 3 tane kremimi örüyorum. Şu 3. yeşili örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. 3 tane kremimi ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. 3 tane kremimi ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. 3 tane kremimi örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bakın şu ortadaki ilmeğe kadar geldik. Bunun hemen yanına bir ilmek krem örüyorum. Bakın bu orta ilmeğimizin yanına geldik. Yine hemen şöyle artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. İşaretleyiciyi çekiyorum. Ortadaki bir ilmek her seferinde düz örülüyor. Tekrardan işaretleyiciyi alıp bu sol tarafa da artırmamı yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın burada da bir ilmek düz örüp artırma yapmıştık. Burada da artırma yaptık. Bir ilmek düz ördük. Ortada 5 tane kremimiz var. Şimdi hanımlar bu bölümde bu sağ kenarı yaparken 3 tane yeşil vardı. 3. yeşili örmeden almıştık. Sol kenarda model simetrik bir şekilde ilerlesin diye bakın önümüzde 3 tane yeşilimiz var. Bu ilk yeşili örmeden alacağız. 3 yeşilin ilkini örmeden aldık. 3 krem örüyorum. Bu ilk yeşili örmeden alıyorum. 3 tane krem örüyorum. İlk yeşilimi örmeden aldım. Yanına 3 tane krem. Modeli bu şekilde simetrik bir şekilde götürüyoruz. Bir tane yeşili örmeden aldım. 3 kremimi düz örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. 3 kremimi ördüm. Bir yeşil örmeden aldım.
Son 2 ilmeğim krem. İlk başta da ilk 2'yi krem ile örmüştük. Bakın burada model bütünlüğü sağlandı. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğini aldım. Kremlerimi krem ipimle örüyorum. Yeşilimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu işleme devam edeceğiz. Krem ilmeklerimi düz yani haroşa örerken ön yüzde örmeden aldığım yeşil ilmeklerimi arka yüzde yine örmüyorum. Bu şekilde. Bir yeşilimi örmeden aldım. Bakın kremimi ördüm. Artırdığım kremin yönünü yine şöyle değiştiriyorum. Bakın şöyle çaprazlamasını alarak örüyorum. Delik görüntü oluşmuyor. İşaretleyiciyi çektim. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. İşaretleyiciyi çektim. Artırdığım bir ilmek var. Yönünü değiştirip örüyorum yine. Yanındaki kremi de ördüm. Tekrar yeşillerimi örmeden alacağım. Kremlerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Arka yüzde hanımlar model bu. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz hanımlar. Şöyle. Sonuncu ilmeğimi bu şekil örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi yeşil ipimizle devam edeceğiz modelimize. Önde 2 tane kremim var. Şöyle hesaplayacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Bakın şuradaki ikinci kremi örmedim. Burada 3'er tane krem ilmek var ya hanımlar. Yine bu bölümde 3. kremi örmeden alacağız. Model bu şekilde merdiven şeklinde sola doğru kayacak. Bakın ikinci kremimi örmedim. Yanına 3 tane yeşilimi örüyorum. Bakın 3. kremimi örmeden alıyorum. Şekil böyle ortaya çıkıyor. Bakın yandaki desenimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu sağ kenarda 3. ilmekleri örmeden alıyoruz. Şöyle. Sol kenarda da ilk üçlü ilmekler var. İlkini örmeden alacağız. Tekrar 3 ilmek yeşilimi ördüm. 1 krem örmeden aldım. 3 ilmek yeşili ördüm. 1 krem örmeden aldım. Ortadaki ilmeğe kadar böyle devam ediyorum. 3 tane yeşil. 1 krem örmeden aldım. 3 tane yeşilimi ördüm. Bakın orta ilmeğe geldik. Hemen artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi çektim. 1 tane ortadaki tek ilmeğimi ördüm. İşaretleyiciyi yine çekiyorum. Bu tarafa da orta ilmeğimin soluna da artırmamı yaptım. Şimdi buraya da hanımlar 3 ilmek öreceğim öncelikle. Bakın 1, 2, 3. Bu bölümde hanımlar orta bölümde yeşil ipimizle örerken ortadaki ilmek sayımız 9 oluyor. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krem ile yaparken ortadaki ilmek sayımız 5 oluyor. Ortada 9 tane yeşilim oldu. Bakın burada 3 krem var. Sol kenarı yapıyoruz. İlk kremi örmeden alıyorum. 3 yeşil örüyorum. Bakın yine 3 krem var. İlkini örmeden alıyorum. 3 yeşil örüyorum. 1 krem 3 yeşil olacak şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kremimi örmüyorum. Yeşillerimi düz olarak öreceğim. Kremlerimi örmeyeceğim. İlmekleri sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Artırma yaptığımız ilmeklerin yönünü değiştirerek öreceğiz hanımlar. Buna dikkat edelim. Delik görüntü oluşmasın. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi tekrar kremi alıyoruz. Bir sıra krem ile model kuruyoruz. Bir sıra yeşil ile. Krem ipimi aldım. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Şimdi burada bakın 3. yeşilimi örmeden alacağım. Yanına 1, 2, 3 tane daha krem ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 4 krem oldu burada. Bakın 3. yeşilimi örmeden alıyorum. 3 tane krem örüyorum. 3. yeşili örmeden alıyorum. 3 tane krem örüyorum. Bu merdiven şeklinde modelimiz burada sola doğru kayıyor. Bu sol taraftaki modelde bakın sağa doğru kayıyor. Böylece simetrik bir görüntü oluşuyor patiğimizde. 3 tane kremimi örüyorum. 1 yeşil örmeden aldım. 3 tane krem ördüm. 1 yeşil örmeden aldım. 3 krem, 1 yeşilimi örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum.
Bir yeşili örmeden aldım. Hemen yanında bir tane orta ilmeğe kadar geldim. Kremimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum orta ilmeğin sağından. İşaretleyiciyi çektim. Orta ilmeğimi düz ördüm. Tekrar işaretleyiciyi çektim. Yine buraya da artırmamı yapıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın bir önceki sırada yeşil ile 9 ilmek vardı. Krem ile 5 ilmek. Model bitene kadar bu böyle devam ediyor. Krem ile 5 ilmek örüyoruz. Yeşil ile 9. Ortadaki ilmek sayıları hep bu şekilde denk gelecek ki ortadaki bu desenimiz oluşsun diye. Devam ediyorum. Burada hanımlar 5 tane kremimiz oldu. Bakın önünde 3 tane yeşil var. Bu sol kenarda da ilk yeşili örmeden alıyorum. 3 tane krem örüyorum. İlk yeşili örmeden aldım. 3 krem. İlk yeşili örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. İlk yeşili örmeden aldım. 3 tane krem. Bu şekilde örüyoruz ilmekleri. Her ön yüzde ilmek sayısı 2 artıyor hanımlar. Burada da son 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Bakın başta da ilk 4 ilmek kremdi. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine krem ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Yeşil ilmekleri örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın yavaş yavaş şeklimiz de oluşmaya başladı. Şimdi de yeşil ile devam edeceğiz modelime. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Burada hanımlar ilk ilmeğimi şöyle yeşil ipim ile renk geçişi olduğu için düz olarak ördüm. Bakın önde 3 tane krem ilmeğim var. İlk ikisini örüyorum. Bakın burada 3. kremi örmeden aldım. Devamında 3 yeşil. Bakın kremi örmeden aldım. 3 tane yeşil. 3. kremi örmeden aldım. 3 tane yeşil. 3. kremi örmeden aldım. 3 ilmek yeşil. 3. kremi örmeden aldım. 3 yeşil. 3. kremi örmüyorum. 3 yeşil örüyorum. 3. kremi örmeden aldım. 3 ilmek yeşil ördüm. Bakın orta ilmeğe kadar geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. İşaretleyiciyi çektim. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar işaretleyiciyi çekiyorum. Artırıyorum. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bakın ortada 9 yeşil oldu yine. 1, 2, 3, 4. Orta ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yeşilimiz oldu. Şimdi bu sol kenarda da hanımlar bakın 3 krem var. Bu defa ilk kremi örmeden alıyorum. 3 yeşil örüyorum. Kremi örmeden aldım. 3 yeşil örüyorum. Kremi örmeden aldım. 3 ilmek yeşil ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Ve son 3 ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Bu şekilde. Hanımlar buraya toplamda bakın 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1, 2, 3, 4, 5 tane model kurduk. İlmek sayımız da 10 ilmek arttı. 55 ilmek olarak başladığımız patiğimizde şu anda 65 ilmeğimiz var. Hanımlar biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Hep aynı işlem devam edecek. Ortadan artırmaları yapacağız. Şişimizde toplamda 95 ilmek olana kadar ben bu işleme devam ettim. 95 ilmek olana kadar. Şimdi hep birlikte hanımlar bakın öncesinde ben 95 ilmek olana kadar artırdım. 37, 38 ve 39'a uyumlu oldu. Eğer ki 40-41 numara yapacağım diyen varsa bunu 99 ya da 101 ilmek olana kadar artıracaklar. Devam ettirecekler. Ya da ben 35-36 numara yapacağım, küçük yapacağım diyenler varsa da 87 ya da 89 ilmek olana kadar artırmaları yapacaklar. Modeli ona göre kurmanız gerekiyor. İlmek sayısını buna göre ayarlamanız gerekiyor. Patiğin büyüklüğü, küçüklüğü burada kendini gösteriyor. Dediğim gibi ben şişimde toplam 95 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelime devam ettim. Şimdi ön yüzde bu işlemi yaptık. Arka yüzde tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra krem ipimize geçeceğiz. Yine örmeye devam edeceğiz. Şu sağ kenarda modelimiz bu şekilde bakın sola doğru kayma yaparken merdiven şeklinde. Bu tarafta sağa doğru kayma yapıyor. Size bunu 5 kere modelimizi kurduk. 5 kere anlattım. Bu şekilde modeli devam ettireceğiz. Evet hanımlar, şimdi hep birlikte ayak ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Birlikte tabana geçeceğiz.
Evet hanımlar, ben patiğimin bu bölümünü tamamladım. Şişimde toplamda 95 adet ilmeğim oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu, artık artırma yapmayacağım. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını yeşil ipim ile haroşa olarak öreceğim. Model kurulumu yapmıyoruz. Sadece ilmekleri haroşa örüyoruz. Ön yüzdeyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi normal düz öreceğim. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşmüş olacak. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş yeşil haroşamı ördüm geldim. Şimdi de şöyle krem ipimi alacağım. Bir diş haroşa da krem ipimiz ile öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ikinci ilmeğimi de örüyorum. Artık yeşil ipimle işim kalmadı. Yeşil ipimin ucunu kestim. Krem ipime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Düğümümü atıyorum buraya. Şimdi haroşalarımızı krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar, bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Ardından tekrar arka yüzde de haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı da krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Tabanımıza burundan başlayacağız. Öncelikle buruna 7 ilmek ayıracağız. Şişimizde bakın ayrım şöyle yapılacak. Bu kısmı çok iyi dinleyin. Toplam ilmek sayımızdan buruna ayırdığımız 7 ilmeği çıkaracağız. Benim 95 ilmeğim vardı. 95'ten 7 ilmek çıkartınca geriye 88 ilmeğim kalıyor. 88 ilmeği de iki yana eşit paylaştırıyorum. Yanlara 44'er ilmek düşüyor. Paylaşım sayılar bu şekilde yapılıyor hanımlar. Atıyorum, sizin modeli hesaplayalım. Siz buraya toplamda ilmek sayınız kaç olsun? 85 ilmeğiniz var diyelim. Mesela 85 ilmek var. 85'ten 7'yi çıkartıyorsunuz. Geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar düşer. Hesaplama böyle yapılacak. Şimdi benim 95 ilmeğim vardı. Kenara 44 ilmek düşüyordu. Öncelikle bu ilk kenardaki 44 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğimizle birlikte toplam 44 ilmek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 ilmeğimizi ördüm. Şimdi burnumuz için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 44 ilmek kalıyor. Şimdi geri dönüyoruz 7 ilmekten sonra. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmek öreceğim. İlk ilmeğimi almıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Buruna ayırdığımız 7 ilmek ile şuraya bir diş haroşa ördük. Tabanımız toplam 13 ilmek olacak hanımlar. Bu tabanda 13 ilmek olana kadar her sırada kenardan bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, yine ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek kenardan alarak ördüm. 8 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 9 oldu. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 9 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ekledim. 11 etti. Şimdi tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim önce. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 12.
Geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek de kenardan alarak örüyorum. 13. Tabanımızda 13 ilmek oldu hanımlar. Artık 13 ilmek üzerinden kesimlere başlayacağız. Bakın burun kısmında şöyle ovalde bir görüntü oldu. Ayak anatomisine de uygun oluyor bu şekilde. Kesimlerde şöyle yapacağız. Tabanda 13 ilmeğim var. 12 ilmek öreceğim. 13. de kesim yapacağım. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimizi öreceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tabanımız 13 ilmekle bu şekilde örülüyor hanımlar. 12 ilmek örüyoruz. 13. de kesimimizi yapıyoruz. Tekrardan 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kesimimi yapıyorum. Taban 13 ilmek ile bu şekilde örülecek. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şişimde 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin bu topuk bölümünü yapacağız. Öncelikle yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk yeşil kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu burada. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Sağ kenarda ilmek çıkartırken ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Karşı tarafta ilk yeşil kenar ilmek yerinden çıkartmıştım. Burada da ilk yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2'yi kesiyorum ve bir sonraki krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum hanımlar. Bakın son 2 kaldı. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Burada da krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 13 ilmek ile patiğimizin arkası bu şekilde örülecek haroşa olarak. Biz bu haroşa bölüme şuralardaki son yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Sonrasında bu bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Yani bu şekilde. Şimdi hanımlar, burada son yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü yine haroşa olarak örelim, gelelim. Sonrasında bu lastik bölümü birlikte yapalım. Evet hanımlar, bu lastikli bölüme kadar, yani son yeşil kenar ilmek yerlerine gelene kadar haroşa ördüm bu bölümü. Artık burada lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartmıştım. Bu ilmeğimi şöyle aldım. Devamında bir ters bir düz ilmeklerimi öreceğim. Bir ters bir düz. 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 Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten keserek örüyorum. Ve şurada bakın krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Ardından geri dönüyorum hanımlar. Bu defa yine şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri lastik öreceğiz. Bakın gördüğümüz gibi bir düz bir ters. Son 2 ilmek kalana kadar bu şekilde öreceğiz.
Bir ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden kesiyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Bakın burada da yine krem kenar ilmek yerine girerek, yeri belli şurası, ilmeğimi çıkarttım. Lastik olarak patiğimizin arka bölümü de bu şekilde yapılacak. Bir düz bir ters lastik yapacağız. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2 ilmeğimi tersten kestim ve sıradaki kenar ilmek yerinden şöyle ilmeğimi çıkarttım. Bakın bir düz bir ters lastik oldu bu bölüm. Hanımlar şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu şekilde lastik olarak arka bölümü tamamlayalım, gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu bölümü de ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Artık kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını keseceğim. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesimimi yapıyorum. Hepsini keseceğim hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığım ile şöyle dibine batarak, bakın, işte dibine batarak burayı düzlüyorum. Şöyle. 2 tane de zincir çektim. Artık ipimizi de kesiyorum. Hemen iplerimizin uçlarını gizleyelim hanımlar. Şurası başlangıç ipimizin ucu. Şurası da bitiş. Başladığımız yerde bu şekilde patiğimizi bitirdik hanımlar. Gördüğünüz üzere. Tüm örülen dikişsiz, kolay, örmesi zevkli bir modeldi. İpleri mutlaka gizleyelim hanımlar. Buna önem verelim. Çünkü ayağı giydikten sonra bu ipler çıkarsa dışarı hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle mutlaka bu gizleme işlemini ihmal etmeyelim. Evet. Bakın hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle şöyle hemen göstereyim. Patiğimiz şöyle, bakın, haroşa örgü olduğu için oldukça esnek, bu şekilde ayağı saran çok güzel, çok şık bir model oldu. Hemen manken ayağıma giydirip ayağımda da sizlere göstereceğim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar bu modeli. Dilerim sizler de benimle birlikte beğenerek, severek modelinizi yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hemen patiğimizi şöyle oturtalım. Bakın. Tabanımız, kenarımız, önden duruşu, diğer kenarımız gayet hoş, güzel, kullanışlı bir patik oldu. Hemen topuğumuzu da göstereceğim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.